Merhaba, bu video serisinde size Python ile kodlamaya giriş yapmanız için gerekli her şeyi anlatacağım. Python popüler programlama dilleri listesinin en başında gelen programlama dillerinden ve iş ilanlarının en istenilen yeteneklerinden birisi. Yani Python öğrenerek iş aramak istiyorsanız ya da hayatınızda size yük gibi gelen şeyleri otomatize etmek istiyorsanız bu video serisi tam da size göre. Gelelim neden Python? Öncelikle yeni başlayanlar için çok sıcakkanlı diyebileceğimiz bir dil. Ve aynı zamanda anlaşılması ve yazılması da çok kolay olan bir dil. Sizi çok sinteks detaylarıyla yormayan, yazmanızı daha kolaylaştıran bir dil. Yani kısacası Python'a yapmak istediğiniz şeyi söylüyorsunuz ve Python bunu sizin için yapıyor. Bu seride tam olarak sıfırdan Python öğreneceğiz. Yani Python hiç bilmeyen biriyle Python öğreniyormuşuz gibi başlayacağız ve gideceğiz. O yüzden seriyi buna göre izlerseniz sizin için de daha iyi olacaktır. Aynı zamanda bir miktar Python bilgisi bilen insanlar da bunun farkında olup sıkılmayıp daha ilerleyen videolara gidebilirler. Hadi daha fazla lafı uzatmadan Python öğrenmeye başlayalım. Evet, öncelikle Python indirip bilgisayarımıza kuralım. Bunun için python.org'a girmemiz yeterli. Python.org'a girdikten sonra indirmeler kısmından, download kısmından en sonki versiyonu indirebiliriz. Ben Mac kullandığım için macOS X için olanını indireceğim. Download Python butonuna basmanız yeterli. Şu an için 3.8 versiyonunu indireceğiz. Daha sonra kuruluma başlayabiliriz. Normal şekilde yükleyelim. Bu Windows ya da Mac için bu kurulum aşamaları değişebilir. Ben Mac için olanı gösteriyorum şu an. Siz kendi bilgisayarınızda normal şekilde kurabilirsiniz. Yükleme işlemi bittikten sonra bu ekranı kapatalım. Yükleme ekranını. Evet, şimdi gelelim Python'ı geliştirmemiz için bize gerekli olan ortama. Bunun için herhangi bir text editör kullanabiliriz. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi sağlam text'te de Atom kullanabilirsiniz. Ya da daha güzel olan Python için özelleştirilmiş bir IDE kullanabiliriz. IDE ne demek? Bir Integrated Development Environment. Yani bir programlama dili için özelleştirilmiş bir ortam ya da bir editör diyebiliriz. PyCharm bize Python özelinde o an Python'da ne durumda olduğumuzu, ne kadar iyi ya da nasıl bir hata yaptığımızı gösteren Python özel bir geliştirme ortamı aslında. Ve buna kısaca IDE deniyor. Şimdi PyCharm sitesine girdikten sonra oradan PyCharm'ı indirebilirsiniz. PyCharm normalde ücretli. Şu an için biz topluluk versiyonunu kullanacağız. O yüzden gidip topluluk versiyonunu ücretsiz halde sınırsız süreyle kullanabilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyelim. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra indirdiğimiz dosyayı açıp yükleme işlemine başlayalım. Ben Mac'de olduğum için sürüklüyorum uygulamalar klasörüne. Kopyalama işlemi bittikten sonra bu pencereyi kapatacağım. Ve Spotlight Search'te yani Command Space ile PyCharm'ı aratıp daha sonra privacy policy'lerine kabul ediyorum ve PyCharm'ı açmış oldum. PyCharm bize daha önce kullanıp kullanmadığımızı soruyor PyCharm'ı. Ben daha önce hiç kullanmamış birisi gibi soldaki seçenekle I've never used PyCharm seçeneğiyle hiç kullanmamış gibi geleceğim. Şimdi temalara gelelim. Light ve Dark Cool olarak iki tema var. Light olan, beyaz olan, Dark Cool olan daha karanlık, siyah olan. Ben beyaz çok gözümü yorduğu için Dark Cool'u seçeceğim. Bir tema değişikliği yapmanız herhangi bir özellik değişikliği yapmıyor. Bu tamamen kişisel bir tercih, o yüzden istediğinizi seçebilirsiniz. Plugin kısmına geçelim. Herhangi ekstra bir plugin eklemeyelim. Şu an PyCharm'ı en basit halde açmış olduk. İlk projemizi yaratalım isterseniz. Create New Project'e basarak yeni proje yaratalım. Projemin ismini ben Python dersleri vereceğim. Siz istediğiniz gibi bir şey verebilirsiniz. Burada önemli olan Base Interpreter, yani Python Interpreter'ı, Python'ı bizim için çalıştıracak olan Interpreter. Ben Mac'de olduğum için birçok yüklü Python geliyor. O yüzden ben şu an 3.8'i seçeceğim. Python'ın daha önce çıkmış ve artık desteklenmeyen bir sürü versiyonu var. Python 2 geçtiğimiz aylarda Python organizasyonu tarafından desteklenmeyi bıraktı. O yüzden biz şu an kullanacağımız versiyon 3.8. Beraber gitmek açısından lütfen bunun burada doğru seçildiğinden emin olun. Evet, şimdi projemizi yaratalım. Projemizin yaratılması bittikten sonra PyCharm bize burada günlük olarak küçük tiyolar veriyor. Tiyolar bayağı yararlı. Bakabilirsiniz Next tip'e basarak. Ben görmek istemediğim için kapatacağım Don't Show Tips'e basıp. Şimdi proje yaratıldıktan sonra proje dosyasının üstüne gelip sağ tıklayıp
New'a tıklayıp, yeniye tıklayıp yeni bir dosya oluşturacağım. Bir Python dosyası yaratacağım. Python dosyasının ismini application verebilirim. Bu bize application py adlı bir dosya yaratacak ve ilk dosyamızı yaratmış olduk. Şimdi gelin ilk Python kodumuzu çalıştırmak üzere ilk satırımızı yazalım. En basit şekilde terminalimize yani konsolumuza bir mesaj yazacak şekilde bir kod yazalım. Bunun için keyword'ümüz print. Yani kullanacağımız kodun kelimesi print. Bir Integrated Development Environment kullanmanın yani bir IDE kullanmanın en güzel özelliklerinden biri içerisinde kayıtlı olan bir keyword ya da bir kelime yazdığınız zaman bunu sizin için nasıl kullanacağınızı ve içine alabileceği değerleri gösteriyor. Bir function'da örneğin print bir function. Tabii bunu normal bir text editörde de yapabilirsiniz ama birkaç tane plugin enable etmeniz gerekiyor. O yüzden PyCharm'ın bize sağladığı yararlardan bir tanesi de bu. Print'in içerisine terminale bastırmak istediğimiz mesaj yazalım. Ben merhaba Python derslerine hoş geldiniz yazdırmak istiyorum. Gördüğünüz üzere çok basit, çok anlaşılır, çok kolay yazılan, sonuna noktalı virgül bile koymadığınız bir kodlama dili aslında Python. Yukarıya gelip çalıştır kısmından çalıştıra basıp daha sonra dosyamızın ismini seçiyoruz ki istediğimiz script çalışmış olsun. Bu dosyamızı Python kodu olarak çalıştırıyor. Gördüğünüz üzere bu Python executable bilgisayarımızda kayıtlı olduğu yere ve gidip o Python executable ile bizim Python dosyamızı çalıştırıyor. Biz bunu aslında kendimiz terminalde elimizle aynı şeyi yapabilirdik ama PyCharm bize bunu çalıştırma kolaylığı ve konfigürasyon ayrıntısı, konfigürasyon detayı sağladı. Ve bunu bu şekilde burada print edildiğini gördük. Evet, bu şekilde ilk videomuzu tamamlayalım. İlerleyen videolarda Python'ın daha derinliklerine ineceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer siz de Python öğrenmeye devam etmek ve bunun gibi daha çok video görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz.